Abartın arkadaşlar. Bazen gerektiği durumlarda abartın. Yani abartmamak, hiçbir şeyi abartmamak, bu kadar da abartmamak her durumda en doğru seçenek değil. Bazen abartmak lazım, bazen sivrilmek lazım. Bunun gibi bir sürü durumu siz de yaşamışsınızdır. Yani hayatınızda belli bazı yerlerde ufak farklılıklar, sivrilmeler oluyor. Ve toplumun da bunlara karşı bir nötralleme ya da böyle bir normalleştirme çabası söz konusu arkadaşlar. Bunu isteyerek ya da istemeyerek yapıyorlar. Bunu gerekli durumlarda işte yorumlarıyla, gerekli durumlarda garipsemeyle, gerekli durumlarda eleştiriyle yapıyorlar. Ve bu kimi durumda faydalı oluyor, bazen iyi bir şey olabilir, bazen kötü bir şey. Atıyorum çok fazla dizi vesaire seyrediyor, çok fazla oyunlara, dijital ortama aşırı dalıyoruz ve işte yapacaklarımızı unutuyoruz, sorumluluklarımızı unutuyoruz, okulumuzu, işimizi ya da aile ilişkilerini, arkadaş ilişkilerini, sosyal ilişkileri unutuyoruz vesaire. Ya da bazen kötü alışkanlıkları abartıyoruz. Belki ne bileyim kafamıza kötü uç düşünceler geliyor, depresif düşünceler, üzücü düşünceler geliyor ya da belki alkolü iyice abartıyoruz ya da bazı başka kötü alışkanlıkları abartıyoruz. Bu tarz durumlarda toplumun bir normalleştirme çabası aslında faydalı. Yani örneğin kafanıza kötü düşünceler geldiğinde bir arkadaşınızın ya işte e, öyle çok da abartmana gerek yok ya işte olur böyle şeyler gibi bir şey bile söylemesi. Hani bazı insan dalga geçiyor işte basit tavsiyeler diye ama bazen o bile iyi geliyor insana. Yani bir abartma ya çok ne olacak gibisinden bir laf bile bir yakın arkadaşının sana söylemesi aslında bazen insana iyi geliyor. Hatta çoğu zaman insana iyi geliyor. O yakın arkadaşın içtenlikle bunu söylemesi iyi geliyor ve seni normalleştiriyor. Uç düşüncelerden normalleştiriyor. Belki abartı bazı bağımlılıklara gitmeni engelliyor. Bu tarz durumlarda gerçekten iyidir ve belki de buna pozitif normalleştirme diye bir isim bile takabiliriz. Bu iyi ve faydalı bir şey aslında. Ama arkadaşlar benim bahsetmek istediğim normalleştirmenin her zaman iyi sonuçlar doğurmadığı ve çoğu zaman da aslında bize zarar veren örneklerinin olduğu. Çünkü bu normalleştirme çabası, bu toplumun normalleştirme çabası aslında bizi sıradanlaştırıyor. Ve eğer siz sıradan, yani kendi potansiyelini gerçekleştirememiş bir insan, sıradan derken onu kastediyorum. Yani kendine özgü yeteneklerini ortaya çıkaramamış bir insan olmaktan ileride pişman olacaksanız bu hoş bir durum olmuyor. İşte bu sıradanlaştırma hoş bir durum olmuyor. Siz eğer takmıyorsanız sıkıntı yok ama eğer hani kendi gift mi diyeyim, hediye mi diyeyim o yeteneklerini kullanamadan buradan gitmek istiyorsanız o zaman bu sizin için iyi bir durum değil. Bu yönde de tabii ki bu videoda bazı açıklamalar yapacağım ve sonunda da bunun daha da kötü versiyonunu size söyleyeceğim. Ya bu toplumun normalleştirmesinden de daha da kötü olan ne olabilir? O aklıma geldi. Ondan bahsetmek istiyorum. Ben de bunu hayatımda çok yaşadım arkadaşlar. Yani ve bence çoğu insan da belli bir yerde yaşadı. Ama şimdi öncelikle bu abartmadan, bu abartmanın ne olduğundan bahsedeyim. Bu sivrilmenin, takıntı haline gelmenin ne olduğundan bahsedelim. Arkadaşlar hepimiz yaşadık. Kendiniz yaşamasınız bile, kendiniz o abartıyı göstermediğiniz, o takıntıyı göstermediğiniz halde çevrenizdeki bazı insanlardan görmüşsünüzdür. Çünkü ülkemizde genel olarak herkes bir sınav aşamasından geçer ve dereceye girmek isteyen, gerçekten iyi bir üniversiteye gitmek isteyen, bu konuda kendini adamış insanlar, arkadaşlarımızın rutinlerine bir bakacak olursak arkadaşlar, birçok şeyden fedakarlık ediyorlar. Özellikle o son sene, yani sosyalliklerinden, eğlencelerinden, birçok şeyden. Yani tek yaptıkları test çözmek, ders çalışmak, sınavlara hazırlanmak. Neden? Çünkü bir hedefleri var ve bu hedeflerine büyük bir fedakarlıkla ilerliyorlar. Ama nedense tabii toplum bu konuda çok da fazla bir şey demiyor. Çünkü aslında toplumun kendisi buna özendiriyor ve istiyor. Bu aslında işte ailelerimizin de istediği bir şey. Ama yine de burada bir abartı var değil mi?
ben burada vurgulamak istediğim yer o abartı kısmı. Yani o başarıyı elde edenlere baktığımız zaman o abartı kısmını gerçekleştiren kişiler oluyor. Tabii ki bunun farklı örnekleri var. Yani kimisi çok daha erken başladığı için o kadar abartması gerekmiyor vesaire vesaire, ama genele baktığım zaman en azından son sene büyük bir disiplin içerisinde çalışma var. Bunun dışında arkadaşlar, burada ailenin desteğini alıyorsunuz çünkü onların da işine geliyor. Onlar da bunu istiyor. Ama birçok başka konuda aslında toplum bu abartıları, hatta ben bunu negatif normalleştirme diyelim, normalleştirmeye çalışıyorlar. Az önce girişte pozitif normalleştirmeye başladım ama çoğu durumda da bu aşırılıkları, pozitif olan aşırılıkları, belki pozitif olabilecek aşırılıkları normalleştirerek bizim sivrilmemizi engellemiş oluyorlar aslında. Bunu isteyerek yapmıyor olabilirler. Konu bu değil. Ama bunu yapıyorlar. Yani örneğin arkadaşlar, toplumda işte atıyorum siz belli bir finansal hedef koydunuz kendinize ve bir dönem, belki ömür boyu değil ama en azından bir dönem o finansal gelirinizi arttırmak için, maddi durumunuzu arttırmak için büyük bir kuvvetle, büyük bir ne desem takıntı derecesinde bir çalışmayla buna odaklanıyorsunuz, değil mi? Ama çevre ne diyor? İşte bu çocuk kafayı parayla bozdu. İşte aklı fikri para olmuş. İşte ne oluyor vesaire vesaire. Ya da belki bir dönem böyle bir romantik ilişki arayışındasınız. Belki hayatınızda bunu ön plana koydunuz. Ve işte bir dönem yoğun olarak bunu düşünüyorsunuz. Ama çevreniz size birden işte şuna bak, aklı fikri aşk meşk, işte başka bir şey düşünmüyor. İşte vesaire vesaire. Bu tarz bir eleştiriler veya bunu illa size sözlerle söylemesine gerek yok. Bunu siz hissediyorsunuz zaten çevrenizde. Hani bunu size alttan yorumlarıyla hissettiriyorlar. Daha fazla örnek vermeme gerek yok. Yani bu verdiğim örnekler dışında sizin mutlaka yaşadığınız olmuştur. Mutlaka sivrilmeye çalışıp da toplumun sizin normalleştirdiği, işte abartma oğlum, abartma evladım, hiçbir şey abartmayacaksın tarzı bir normalleştirme olmuştur. Ama tabii ki bahsettiğim kısım negatif normalleştirme. Yani şu an bahsettiğim ve hemen de bir örnek vereyim. Arkadaşlar, ben spora başladım. Uzun bir süredir de spor yapıyorum. Yani yeni başlamadım, bayağıdır yapıyorum ve ama son bir süreçte birazcık daha ciddiye aldım. Ve arkadaşlar, her durumda olduğu gibi, atıyorum üniversite sınavına çalışırken olduğu gibi, işte para kazanmaya çalışırken olduğu gibi, ne bileyim herhangi bir konuda olduğu gibi vücut geliştirmenin ya da sporun da belli başlı kuralları var. Yani bunlara ne kadar uyup uymayacağın sana bağlı. Ve eğer optimal seviyede güzel bir yani fayda elde etmek istiyorsan bazı kurallara uyman gerekiyor. Ben de tabii bunlara uyarken işte protein alıyorum vesaire, proteinimi arttırdım, bazı kalorileri sayıyorum. En azından bir süre bunu bir tık daha ciddiye alıp yapmak gerekiyor, değil mi? Tabii çevrende hemen o normalleştirmeler başlıyor. Hemen işte çevremdekiler, işte ailem, arkadaşlarım işte bir şey olmaz ya, azıcık da yesen ne olacak, işte çok da abartmamak lazım, işte çok da abartıyorsun, bu kadar da sayılmaz vesaire. Yani onlara artık hani normalden ufacık bir taşma bile sanki seni böyle acayip abartan, ya sen ufak bir abartmanı bile çok büyütüyorlar. Mutlaka siz de başka bir konuda bunu yaşamışsınızdır. Yani belki size çok stresi gelmeyen bir durum, belki hafif bir kalori saymak, hafif bir protein saymak size çok büyük stres yaratmıyor. Zaten ilerleyen süreçte size stres yaratırsa, çok da stres yaratır, siz onları azaltırsınız. Veya zaten zamanla alıştığın için bu kadar detaylı saymaya gerek yok. Çünkü bir süre sonra insan artık gözüyle hemen işte neydi, ne kadar protein olduğunu, kalori olduğunu vesaire kabaca sayabiliyor. Ama en baştaki bu süreçte belli bir takıntı, belli bir yoğunlaşma ve abartma gerekli. Ve tabii toplum yine bunu hemen normalleştirme çabası içerisinde. Bu kadar da abartma, bu kadara gerek yok vesaire. Ve çoğu insan bence burada
pes ediyor ya da kendi disiplinini azaltıyor arkadaşlar. Ve benim yaşadığım bu şeyi muhtemelen çoğunuz da yaşamışsınızdır. Hep yani benzer cümleler. İşte bir kereden bir şey olmaz ya da bu kadar da abartmaya gerek yok, abartmaya gerek yok. Hep bu tarz şeyler ve arkadaşlar şimdi de daha da kötüsünden bahsedeceğim. Yani bir süre sonra bu düşünceler aslında beynimize işliyor. Tamam mı? Artık bunu kendi kendimize söylemeye başlıyoruz. Yani ne zaman bir yerde bir normalin üstüne çıksak diyoruz ki acaba gerçekten abartıyor muyum? Acaba bırakmalı mıyım? Ne yapıyorum ben? Niye bu kadar abartıyorum? Niye normal değilim falan gibisinden şeyler yapıyoruz. Ya da insanların yanında onları yaparken utanıyoruz vesaire. Bu tarz durumlarda aslında kendi kendimizi yani toplum bizi programlıyor. Yani beynimizi hatta kendi kendimizi programlıyoruz. Ve bunları artık beynimiz bize söylemeye başlıyor. Artık toplumun bile söylemesine gerek yok. Artık abartma kelimesini kendi kendimize söylüyoruz. Abartma ya. Ne olacak? Vesaire. Yani burada aslında bahsetmek istediğim ya zirvedeki insanlara baktığımız zaman, gerçekten bir şeyler başarmış insanlara baktığımız zaman ya da hani herkesin o örnek gösterdiği insanlar vardır ya işte atıyorum bilim insanları, işte büyük girişimciler, zengin insanlar vesaire ya da sporcular. O hani överek anlattıkları kişiler var ya, onları övüyorlar ama kendi yanında o tarz olabilecek insanlar da aslında bir yere kadar normalleştirme çabası içerisindeler. Yani atıyorum hayatını bilime adamış bazı bilim insanlara baktığınız zaman çok da öyle tipleri, kıyafetleri, işte dış görünüşlerine çok takmıyorlar. Tabii ki genelliyorum. Herkes böyle değil. Yani tamamen genelleme yapıyorum ama genelde işte ne bileyim bir Einstein'dan hatırlarız yani bir yani suratı, saçı, başı dağınık. Yani her durumda öyle değildir tabii ama hani bir bilim insan dediğimiz zaman kafamıza o imaj oluşuyor değil mi? Böyle bir yüksek zeka dediğim zaman. Yani çünkü ya bir yere kadar da doğru. Genel stereotipleştirmek istemiyorum kimseye ama genel olarak bir şey çok odaklandığı zaman bazen saçının şekline vesaire imajına, tarzına çok takmıyor insan. En azından belli bir süre. Ömür boyu böyle yapma gerekmiyor ama o en yoğun çalışma zamanlarının içerisinde bazen takmıyor. Ama bunu yapması lazım. Bu fedakarlığı vermesi lazım ki o işi başarabilsin. Bazen kimseye bu seviyelere ulaşın demiyorum ama bazen bazı şeyleri abartmak gerekiyor arkadaşlar. Bazı takıntılar aslında bizim o yöndeki yeteneklerimizi ilerletmek için gerekli. Çünkü başkalarının takıntı olarak gördüğü şeyler aslında o alanda, o yönde ilerlerken yapmamız gereken şeyler. Onları yapmazsak geride kalıyoruz. Ve bunu ömür boyu yapmamıza gerek yok. Bunu ölümcül seviyede abartmamıza gerek yok ama bir yere kadar normalin üstünde abartmamız lazım. Yani siz eğer ilerleyen 2-3 ay içerisinde ya da hadi biz ilerleyen birkaç sene içerisinde güzel bir vücuda sahip olmak istiyorsanız bir yere kadar belli bir normalin üstünde disipline sahip olmanız lazım bu yönde. Ya da Elon Musk kadar olmasa da, Mark Zuckerberg, Bill Gates kadar olmasa da bir girişim sahibi olmak istiyorsanız hadi normal bir insan gibi öyle işte arkadaşlarınızla takılarak rahat rahat böyle oyun oynayarak vesaire böyle bir şekilde herhangi bir girişim, başarılı bir girişim, büyük bir girişim kurulabileceğini düşünüyor musunuz? Yani bir şekilde bunu hedef olarak belirlemişseniz belli bir fedakarlık. Belki kimi zaman arkadaşlarınızla buluşamayacaksınız. Kimi zaman ya oyun oynamayacaksınız. Ya da belki başka faydalı şeylerden bile atıyorum kitap okumaktan bile mahrum kalabileceksiniz. Ya da belki bazen yemeğinizi çok sağlıklı yiyemeyeceksiniz. Tabii ki dediğim gibi bunları ölümcül seviyeye kadar ilerletmenize gerek olmasa bile arkadaşlar yani bir yere kadar abartı gerekiyor. Bir yere kadar normalin üstünde sivrilme, disiplinli olma gerekiyor. Bu videoda bunu söylemek istedim. Yani fark etmeden çevremiz bizi gereğinden fazla normalleştiriyor. Bunu kendileri istediği için ya da bilerek yaptıkları için şu çocuğu işte sivrileştirmeyelim de işte bizim gibi normal olsun gibisinden bir
düşünce yapısıyla bunu yapmıyor olabilirler. Ama istemeden de olsa bunu yapıyorlar. Çünkü yorumları, işte eleştirileri, aslında bunları karşı tarafa biraz programlıyor. Yani kendi beynimizi onların yorumlarıyla programlıyoruz ve bizim düşünce yapımızı engelliyor. Hedefimiz olan alanda en azından bir süreliğine bu disiplini korumak önemli. Ve bundan çekinmeyelim. Benim düşüncem bu, yani aklıma geldi. Sizinle de paylaşayım dedim. Yani spora başlayacaksanız belli bir süre disiplin olup proteinini sayabilirsiniz, yemeğini sayabilirsiniz. Sonra zaten alıştıktan sonra kolaylaşıyor. O kadar çok ciddi bir şekilde bir şeyler saymanıza gerek kalmıyor. Finansal durumunuzu iyileştirmek istiyorsanız belli bir süre sadece para hakkında araştırıp para hakkında düşünebilirsiniz. Finansal piyasaları takip edebilirsiniz. Yani bunu biraz takıntı haline getirebilirsiniz. En azından bir süreliğine getirebilirsiniz. İşte paranızı biriktirebilirsiniz. Arkadaşlarınız size diyecek ya gel bir buluşalım, ne olacak, siz işte pardon ben para tasarruf ediyorum, para biriktiriyorum diyeceksiniz. Onlar belki garip gelecek. Ama bir yere kadar bunu yapabilmeniz lazım. Bir yere kadar. Çok da normal olduğunuz zaman, normalleştiğiniz zaman her alanınızı işte o zaman da kendi belki başarılı olabileceğiniz bazı şeyleri gerçekleştiremiyorsunuz ve bu videoyu izlediğinize göre bunu da istemiyorsunuzdur diye tahmin ediyorum. Umarım bir faydası olmuştur. Şunu unutmayın, her başarılı insan her alanda değil, her alanda böyle takıntılarınızın olmasına bahsetmiyorum ama başarmak istediğiniz alanda belli bir disiplin ve belli bir normal üstü takıntı seviyesine gerekli olduğunu, bu seviyenin gerekli olduğunu düşünüyorum. Bu sivrilmenizin olabilmesi için, yani en az bir ressam olmak isteyen birisi kafasında sürekli resim çizmek, nasıl daha iyi çizebilirim, sürekli bunları düşünmesi lazım. Belki odası çizdiği resimlerle dolu olması lazım. Başka birisi girdiği zaman bunun aklı fikri resim mi demesi lazım. En azından bir süreliğine. Sonrasında belki bunu daha dengeleyebilir ama başarıya ulaşan yolda en azından başta bu abartıyı biraz yapması lazım. Bu her alanda böyle. Matematiğini geliştirmek istiyorsan sürekli matematik çalışacaksın ve onu geliştirmeye çalışacaksın. Böyle. Bana istediğiniz alanı söyleyebilirsiniz. Belli bir takıntı seviyesine ulaşın ve toplumun size negatif bir normalleştirme yapmasına izin vermeyin. Bakın, arkadaşlarınızı bırakın gidin tek başınıza yaşayın da demiyorum. Çünkü bu işin pozitif normalleştirmesi de var. Sosyalliğe ihtiyacımız var ve yani sosyal insanlarız, sosyal yaratıklarız. Ama toplumun bu negatif normalleştirme etkisini de unutmayalım ve yani böyle düşünüyorum. Umarım faydalı olmuştur. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.